Selam dostlar. Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Ermenistan'da Sovyet iktidarının kurulmasının tarihsel süreçlerini anlatmak istedim. Kafkasya bölgesi tarihte her zaman imparatorlukların çarpıştığı, halkların iç içe yaşadığı ve tarihin en sert kırılmalarının yaşandığı bir coğrafya olmuştur. Bu coğrafyada yüzyıllar boyunca varlığını sürdüren kadim halklardan biri de Ermenilerdir. 20. yüzyılın başı Ermeni halkı için yalnızca bir siyasal dönüşüm dönemi değil, aynı zamanda hayatta kalma mücadelesinin tarihidir. Dünya Savaşı'nın yarattığı yıkım, imha politikaları, zorunlu göçler ve büyük insani kayıplar yüz binlerce Ermeniyi Kafkasya'ya sürüklerken aynı yıllarda dünya tarihinin en büyük devrimlerinden biri sahneye çıkıyordu. 1917'de gerçekleşen Ekim Devrimi yalnızca Rusya'yı değil, Kafkasya'yı ve burada yaşayan halkların kaderini de köklü biçimde değiştirdi. Ulusların kendi kaderini tayin hakkını ilke edinen bu devrimci süreç, Ermeni halkı içinde yeni bir tarihsel yolun kapısını araladı. Bu videoda Ermenistan'ın Sovyetleşmesini, ön yargılı anti-komünist ideolojik klişelerle değil, dönemin somut koşulları, sınıfsal çelişkileri ve halkın yaşadığı gerçeklikler üzerinden ele alacağız. Kafkasya'da Ermenilerin tarihsel varlığından başlayarak savaş ve göç yıllarını, kısa ömürlü Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti deneyimini ve sonunda Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin kuruluşunu adım adım inceleyeceğiz. Bu video, Sovyet iktidarının bu topraklarda nasıl bir istikrar ve yeniden inşa süreci yarattığını ortaya koyacaktır. Eğer Kafkasya tarihini, Ermeni halkının 20. yüzyıldaki kaderini ve Sovyet deneyimini ideolojik gürültüden arındırılmış bir perspektifle anlamak istiyorsanız bu video tam da bunun için hazırlandı. Hazırsanız başlayalım. Kafkasya, tarih boyunca imparatorlukların kesiştiği, halkların iç içe yaşadığı bir coğrafya oldu. Bu coğrafyada en eski ve sürekli yerleşik halklardan biri Ermenilerdir. Antik çağdan itibaren Mezopotamya, Güney Kafkasya ve İran platosu arasında kalan geniş bir alanda yaşamış, ticaret, zanaat ve kültürel üretimde önemli roller üstlenmişlerdir. Orta Çağ boyunca Bizans, Sasani ve ardından Arap hakimiyetleri altında yaşayan Ermeniler siyasal bağımsızlıklarını büyük ölçüde yitirmiş olsalar da dilsel ve kültürel sürekliliklerini korumayı başarmışlardır. 19. yüzyıla gelindiğinde ise bölge Osmanlı İmparatorluğu ile Rus Çarlığı arasında bir rekabet alanına dönüşür. Rus Çarlığı Kafkasya'da ilerlerken Ermeni nüfusu sadık ve yerleşik bir unsur olarak görmüş, Ermeniler de Çarlık idaresi altında görece daha güvenli bir yaşam alanı bulmuşlardır. Tiflis, Bakü ve Erivan gibi kentlerde Ermeni burjuvazisi, aydın grupları ve işçi sınıfı şekillenmeye başlar. Bu dönemde Ermeni toplumunda modern siyasal fikirler, sosyalizm ve milliyetçilik yan yana gelişir. Özellikle işçi sınıfı içinde sosyal demokrat ve bolşevik fikirler yayılmaya başlar. Bu, ileride Sovyetleşme sürecinin toplumsal zeminini oluşturacaktır. 1914 yılında patlak veren Birinci Dünya Savaşı, Ermeni halkı açısından tarihsel bir kırılma noktasıdır. Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan yüz binlerce Ermeni, savaş koşulları altında soykırım, kitlesel imha ve zorunlu tehcir politikalarına maruz kalmıştır. Hayatta kalabilen Ermeniler için Kafkasya bir sığınak haline gelir. Zaten sınırların bugünkü gibi net olmadığı o dönemlerde açlık, hastalık ve yoksulluk içindeki göçmen kafileleri Erivan ve çevresine yığılır. Bu göç dalgası Kafkasya'daki Ermeni nüfusunu çok kısa sürede hızla artırır. Bu noktada belirleyici olan 1917'de gerçekleşen Ekim Devrimidir. Yalnızca Rusya'da değil, Çarlık egemenliği altındaki tüm halklar için tarihsel bir dönüm noktasıydı. Ekim Devrimi sonrası Sovyetleşen ve Çarlık zincirlerinden kurtulan halkların hikayelerini kanalımızdaki Sovyet Halkları serimizde anlatıyorum. Linkini sağ üste koydum, merak edenler o listeye göz atabilir. Devrimle birlikte Çarlık düzeni yıkılırken Bolşevikler ulusların kendi kaderini tayin hakkını savunan bir program ilan ederler. Bu yaklaşım Ermeni halkı için yalnızca siyasal değil, varoluşsal bir umut anlamına gelir. Ancak Kafkasya'da devrim sonrası otorite boşluğu kısa süreli ve kırılgan devletlerin ortaya çıkmasına yol açar.
Çarlık Rusyası'nın yıkılmasıyla oluşan boşlukta 1918'de kurulan Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti, modern Ermeni tarihindeki ilk burjuva ulus devlet deneyimidir. Ancak bu devlet son derece zor koşullar altında doğmuştur. Dünya Savaşı döneminde ekonomisi çökmüş bir durumdaydı. Yüz binlerce mülksüz ihtiyaç sahibi sığınmacı bölgeye gelmişti. Halk açlık ve salgın hastalıklarla boğuşuyordu ve yeni kurulan devletin askeriye de dahil her kurumu zayıf bir yapıdaydı. Bu devletin siyasal çizgisi açık biçimde Batı yanlısı ve Sovyet karşıtıydı. Yönetici kadrolar dönemin batılı emperyalist güçlerinden destek beklemiş, işçilere, sosyalist hareketlere ve Bolşevik örgütlenmelere baskı uygulamıştır. Ancak batıdan beklenen destek hiçbir zaman gelmemiştir. Emperyalist güçler için Ermenistan yalnızca geçici bir pazarlık unsuruydu. Bu süreçte Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti halkın temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelirken işçi ve köylüler arasında Sovyet fikri giderek güçleniyordu. Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti hem sınıfsal hem de jeopolitik olarak sürdürülemez bir yapıya sahipti. ...1920 yılına gelindiğinde Ermenistan'da iktidar krizi yaşanmaktaydı. Açlık, ekonomik çöküş ve savaş yorgunluğu burjuva yönetimin meşruiyetini tüketti. İşçiler ve köylüler ayaklanmıştı. Çünkü sistemin bu işlemez hali halkın artık yaşamına kasteden bir duruma getirmişti. 1920'de benzer olarak devrimciler Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'ni yıkmıştı ve yerine Sovyet Azerbaycan'ı kurulmuştu. Bu süreci bir videomda geniş bir şekilde belgesel tadında anlatmıştım. Link sağ üstte, isteyenler izleyebilir. Hatta ilginçtir ki Anadolu'daki Ankara hükümeti de Azerbaycan'da Sovyet hükümetinin kurulmasına destek olmuş, Sovyetleşme sürecine yönelik faaliyetlerde bulunmuştur. Bu konuyu başlı başına ele aldığım bir videomda mevcut, onu da izlemek isteyenler için link yine sağ üstte. Azerbaycan'ın Sovyetleştirilmesi Kafkasya'da güçlü bir dalgalanma etkisi yarattı ve Ermenistan işçi ve köylülerini ayaklanmaya cesaretlendirdi. Mayıs 1920'de Ermenistan'ın doğusundaki Aleksandropol'de Sovyet Cumhuriyeti'nin kurulmasını talep eden bir ayaklanmaya önderlik ettiler. Bu isyan Ermeni hükümeti tarafından kanlı şiddetle bastırıldı ve liderleri idam edildi. Bu koşullarda Ermeni işçi ve köylüler tüm Ermenistan'da Bolşeviklerle birlikte hareket ederek yönetimi ele almak için yoğun kararlı faaliyetlerde bulundular. Eylül 1920'ye gelindiğinde Osmanlı kuvvetleri Ermenistan topraklarına girmişti. Zaten Osmanlı döneminde soykırıma uğrayan Ermeniler için bu durum büyük bir korku yarattı. Bunun üzerine Ermeni işçi örgütleri Moskova'daki Lenin önderliğindeki Bolşevik hükümet ile iletişime geçtiler ve Kızıl Ordu kuvvetlerinin Erivan'a doğru hareket etmesinde anlaştılar. Kasım ayının sonuna doğru 11. Kızıl Ordu Ermenistan topraklarına girdi ve Ermeni halkına kurtuluşun işçi sınıfı önderliğindeki Bolşevik devletle olduğunu ve Batı'nın emperyalist ülkeleriyle bağların koparılması gerektiğini duyurdu. Osmanlı birliklerinin de Batı'dan geldiğini gören Erivan hükümeti iki arada kalmıştı. 2 Aralık'ta Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti hükümeti Sovyetler ile bir anlaşma imzaladı ve Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuş oldu. Kızıl Ordu, burjuva basını tarafından tarif edildiği gibi bir işgal gücü olarak falan değil. Aksine Ermeni işçi ve köylülerinin taleplerine kulak tıkayan Erivan hükümetine karşı bölgedeki devrimci faaliyetlere destek veren bir unsur olarak sürece dahil olmuştur. Ermenistan'ın Sovyetleşmesi, Ermeni halkı için sürekli savaş halinin sona ermesi, açlıkla mücadelede merkezi planlamanın devreye girmesi, göçmenlerin iskan edilmesi, eğitim ve sağlık hizmetlerinin kamusal hale gelmesi anlamına gelir. Ermenistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte Ermeni halkı açısından yeni bir tarihsel dönem başlar. Bu dönem yalnızca bir yönetim değişikliği değil, savaş, göç ve yıkım yıllarının ardından gelen kapsamlı bir yeniden inşa sürecidir. Yeni Sovyet yönetimi Ermenistan'ı Sovyetler Birliği'nin eşit bir cumhuriyeti olarak tanımlar. Bu, Ermenistan'ın siyasal olarak güvence altına alınması anlamına gelir. Artık ülke, emperyalist pazarlıkların konusu olan kırılgan bir sınır devleti değil, merkezi planlama içinde korunan ve desteklenen bir Sovyet Cumhuriyetidir. Sovyet Ermenistan'ı, Sovyetler Birliği içinde kısa sürede istikrara kavuşmuştur. Yeni Sovyet sistemi içinde Ermeni ulusal kültürü kurumsallaştırıldı. Ermenice eğitim yaygınlaştırıldı, akademiler, tiyatrolar ve yayın evleri kuruldu.
Ermeni tarihi ve edebiyatı akademik bir disiplin olarak ele alınmaya başlandı ve feodal dinsel kalıplardan arındırılarak modern bir ulusal forma kavuştu. Sovyetleşme, Ermeni halkı açısından hayatta kalmanın ve yeniden ayağa kalkmanın tarihsel yolu olmuştur. Burjuva yapısındaki devletin çözemediği sorunlar sosyalist planlama sayesinde çok kolay bir şekilde aşılmıştır. Bu süreçte Ermenistan, Sovyetler Birliği içindeki diğer cumhuriyetlerle eşgüdümlü bir ekonomik ilişki kurmuştur. Ham madde, enerji ve teknik bilgi akışı sayesinde kısa sürede kendi kendine yetebilen bir ekonomik yapı ortaya çıkmıştır. Bu, Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti döneminde asla mümkün olamayacak bir durumdur. Sovyet iktidarının en kritik kazanımlarından biri de savaş ve soykırımdan kaçan Ermeni nüfusun kalıcı biçimde iskan edilmesidir. Sovyet yönetimi mültecileri yalnızca yardıma muhtaç bir kitle olarak değil, toplumsal üretimin aktif unsurları olarak ele almıştır. Bu insanların barınma, iş ve gıda güvencesi merkezi planlamanın parçası haline getirilir. Bu yaklaşım Ermeni halkının ilk kez geleceğe dair kolektif bir güven duygusu kazanmasını sağlar. Evet dostlar, Ermenistan'ın Sovyetleşmesinde tarihsel koşulları ve sınıfsal çelişkileri sizlere anlattım. Emperyalist vaatlerin boşa çıktığı, halkın açlık ve yoksullukla karşı karşıya kaldığı bir dönemde Sovyet iktidarı Ermenistan'a barış, istikrar ve gelişme getirmiştir. Bugün bu süreci anlamak, Kafkasya tarihini soğuk savaş klişelerinden arındırarak gerçek maddi koşullar üzerinden okumakla mümkündür. Sovyetleşme sürecine tarihsel olarak bakıldığında Ermenistan coğrafyasının emperyalist yalnızlığa, ekonomik çöküşe ve sürekli savaşa karşı geliştirilen bir çıkış yolu olduğu açıkça görülür. Sovyet iktidarı Ermeni halkına ilk kez kalıcı barış, siyasal güvence, ekonomik istikrar ve kültürel gelişim sağlamıştır. Bu nedenle Sovyet Ermenistan'ı yalnızca bir devlet formu değil, Ermeni halkının 20. yüzyıldaki yeniden doğuşunun maddi zemini olarak değerlendirilmelidir. Ermenistan'ın Sovyetleşmesini konu aldığımız bu videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve Sovyet Yolculuğu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızda Sovyetleri ve dünya sosyalist hareketlerini konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum. Diğer belgesel videolarımıza göz atmak isteyen dostlar videonun açıklama kısmından ulaşabilir. Sovyetlerde yaşayan halklara ve kazanımlarına dair az bilinen konularda başka videolar da hazırlıyorum. Neyi merak ediyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda yeniden buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.